Evet, şu şekilde kekimizi alıyoruz. Bakar mısınız? Kreması, erikler içinde bütün bütün. Şu şekilde. Şöyle göstereyim size dokusunu. Bakar mısınız arkadaşlar, gözenekleri yoğurtla yaptım. Biraz yoğun kek hamuru yaptım. Fakat kekin yarısı bakın erikle dolu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu muhteşem bir lezzet oluyor. Eriğin ekşiliğiyle şöyle ben ortadan kesip size tekrar göstermek istiyorum. Ay, erikle birlikte kekin uyumu muhteşem. Merhaba değerli takipçilerim. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı kek yapıyorum. Meyveli olacak. Anjelik erikli. Bu şekilde eriklerimi güzelce yıkadım ve kuruladım. Malzemelerim: 1 bardak yoğurdum, 2 bardak unum, 1 çay bardağı ayçiçeğim, 1 çay bardağı şekerim var, kabartma tozum var ve 3 yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağım var. Şimdi yapım aşaması. İyi seyirler diliyorum. Kek kalıbının altına arkadaşlar yağlı kağıt koydum ki çünkü ters çevireceğiz. Kolay çıkması için yuvarlak kağıdımı kestikten sonra bakar mısınız? Şöyle 6-7 yerinden kesik yaptım. Kağıdın bu şekilde oturması kolay oluyor. 1 yemek kaşığı tereyağımı şimdi kek kalıbımı güneşe koydum. Oda sıcaklığında bakın arkadaşlar eridi. Şimdi içerisine 1, 2, 3 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Bu defa karamelize yapmıyorum. Fırında kendi pişerken tereyağı ile birlikte şeker karamelize olacak. Kenarlarını sürmüyoruz tereyağını çünkü kekimizin kabarmasını engeller. Burada karıştırıp şekerle birlikte güzelce dağıtıyoruz. Şekerle tereyağını ince bir tabaka halinde yağlı kağıdın üzerine serdim. Şimdi eriklerimi ortadan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şu şekilde eriklerimi kapatmaya başlıyorum. Çekirdeğini de çıkarıyorum. Şu şekilde. Bakın çekirdeğini de aldım. Onu da kapıyorum. Bu şekilde bütün eriklerimi sıralıyorum. 9 eriğimi ortadan keserek bu şekilde çekirdeklerini çıkardım. Tereyağlı şekerin üzerine ilave ettim. Bu aşamada arkadaşlar üzerine kek hamuru dökeceğiz ya, hafif şeker serpiyorum. Şöyle. Daha sonra 3 yumurtanın içerisine 1 çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Normal ölçüde 1 bardak kullanıyorum ama bunda karamelizleri de kullandığım için şekerimi azalttım. Şimdi kar haline gelene kadar çırpıyorum. Püf noktası: şu anda fırınımı açtım. 180 derece fansızda ısınmaya başladı. Bu aşamada 1 bardak yoğurt kullanıyorum. 1 çay bardağı ayçiçeği. Düşük devirde ikisini birlikte tekrar çırpıyorum. 2 su bardağı unumu elemek için süzgecime alıyorum. Üzerine 10 gram kabartma tozunu ilave ediyorum. Hepsini birlikte eliyorum. Kek hamurlarınızda mutlaka bu eleme işlemini yapınız arkadaşlar. Kekiniz çok güzel kabarır. Yoğurt ve yağ koyduktan sonra arkadaşlar kıvam bu. Şimdi kuruları ilave ediyoruz. Bu aşamada çırpıcı kullanmıyoruz. Spatula ile unumuzu güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek hamuru üzerine eşit şekilde paylaştırıyoruz. Şimdi fırının
alt katına koyuyorum arkadaşlar. Orta katına değil. Alt katına koyuyorum. 180 derece fansız fırında yavaş yavaş alttaki tereyağlı şekerli eriklerimiz karamelize olacak. Bu şekilde sert zeminde vurun. Her yerine eşit dağılsın. 5 santim yukarıda rafım. Alt katına yerleştiriyorum. Kekim 50 dakika fırında pişti. Şimdi biraz ılımasını bekliyorum. Servis tabağıma alıyorum. Ters çeviriyorum. Kekim 15 dakika ılıdı arkadaşlar. Şimdi kabıma ters çeviriyorum şu şekilde. Daha tam soğumadığı için eldivenle yapıyorum. Bakın kağıt koyduğum için hiç yapışma olmuyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bir 15 dakika tabii ben terlettim. Kolay kağıdını çıkarabilmek için. Şimdi üzerinden kağıdını alıyoruz. Şu güzel muhteşem görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Çok sıcak, hala soğumamış. Biraz daha soğusa iyiydi. Siz bir 20-25 dakika arkadaşlar bekletin. Ben acele ettim. Şimdi hepsini kağıdını açıyorum. Bakar mısınız şu manzaraya arkadaşlar? Şu güzelliğe. Erikli kekim pasta gibi oluyor. Bakar mısınız? Erikli kekin birleşimi, kremaya hiç gerek yok. Şahane bir lezzet oluyor. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şimdi tadım aşaması. Benim vaktim yok arkadaşlar. Soğumasını bekleyemedim. Siz bunu dolapta tutarsanız, soğutursanız kremalı pasta gibi oluyor. Sizlere önerim. Evet, şu şekilde kekimizi alıyoruz. Bakar mısınız? Kreması erikler içinde bütün. Şu şekilde. Şöyle göstereyim size dokusunu. Bakar mısınız arkadaşlar, gözenekleri yoğurtla yaptım. Biraz yoğun kek hamuru yaptım. Fakat kekin yarısı bakın erikle dolu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu muhteşem bir lezzet oluyor. Eriğin ekşiliğiyle şöyle ben ortadan kesip size tekrar göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar şu manzara? Şu çok güzel oluyor arkadaşlar. Eriğin yarısı. Kekin dokusuna bakar mısınız? Pamuk. Pamuk. Şöyle şu güzelliği sizlere öneriyorum. Ay ay ay. Muhteşem. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu muhteşem lezzet süper. Lütfen bunu deneyin. Ay erikle birlikte kekin uyumu muhteşem.